Merhaba sevgili izleyenler. Uzunca bir süredir video yayınlayamıyorum bazı sebeplerden dolayı. Aslında çektiğim pek çok video var fakat bunları bir türlü kurgulayıp yayına sunamadım. Bugün 22 Şubat 2025. Türkiye birkaç gündür soğuk havanın etkisi altında. Özellikle İstanbul, çarşambadan itibaren bazı ilçelerde özellikle yoğun bir kar yağışı söz konusu. Benim bulunduğum ilçede çok fazla kar yağışı olmadı. Fakat yine de akşam saatlerinde özellikle yerler buzlanma yapabiliyor. Bildiğiniz gibi elektrikli araçların torku yüksek oluyor ve her devirde bu tork gücünü verebiliyor. Ioniq 6 özelinde de araçlarımız arkadan itişli olduğu için kış koşullarında ekstra dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bu videoda size Snow modundan bahsedeceğim. Normalde bildiğiniz gibi aracımızın 3 modu var. Drive moddan değiştirebildiğimiz Eco, Normal ve Sport modu. Bir de basılı tuttuğumuz zaman My moduna geçiyor. Yani benim sürüş moduma geçiyor. Biz bu My modunu, benim sürüş modumu Car moduyla, Snow moduyla değiştirebiliyoruz. Onun için şu işlemleri yapmamız gerekmekte. Multimedyamızdan ayarlar menüsüne giriyoruz. Ayarların içinde araç ayarlarına giriyoruz. Sürüş modunu seçiyoruz. Bireysel mod büyük ihtimalle siz daha önceden değiştirmediyseniz benim sürüş modum olarak gelecektir. Benim sürüş modum yerine Snow modunu seçiyoruz. Snow modu şanzımanı ve motor gücünü karlı havaya göre uyarlıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra Drive moda basılı tutmamız gerekiyor. Drive moda basılı tuttuktan sonra gördüğünüz gibi araç Snow moda geçti. Ekranımızda da Snow uyarısı yer aldı. Snow modda neler farklı? Gaz pedalı tepkileri Eco moddan da daha hassas bir seviyeye geliyor. Yani daha çok gaza basmanız gerekiyor. Hassastan kastım bu. Şu an P'deyim, D'ye alıyorum ve ilerlemeye başlayacağım. Şu an Snow modda ilerliyorum. Basılı tutarak modumu değiştirdim. Normal moda geçtim. Tekrar basılı tuttum. Spor moda geçtim. Tekrar Eco moda aldım ve basılı tutarak yine Snow moda geçiyorum. Yani çok büyük fark yok ama yine de gaz pedalının o Snow modla Eco mod arasındaki farkını hissedebiliyorsunuz gaz pedalı tepkilerine göre. Eco modla Snow mod arasındaki o gaz tepkilerinin farkına varabiliyorsunuz. Çok büyük farklar olmasa da Snow modda biraz daha gaza basmanız gerekiyor Eco moda göre aynı hızda gidebilmek için. Onun haricinde ne farklar var? Geri kazanım yani rejeneratif enerji sadece bir seviyeye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Level 1 olabiliyor. Gördüğünüz gibi geri çekmeme rağmen geri kazanım kullanılamıyor uyarısı veriyor. Bir daha deniyorum. Evet, sadece level 1'de 2'ye ya da 3'e alamıyorsunuz. 1 ve 0 arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca normalde kulakçığa bastığınız zaman şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Kameradan gözüküyor olması lazım. Kulakçığı geri çektiğiniz zaman normalde frenleme yapar. Diğer modlarda Snow modunda bu frenlemeyi gerçekleştirmiyor. Freni normal fren pedalı üzerinden yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi rejeneratif enerjide sadece bir seviyeye kadar, birinci seviyede çalışabiliyor. Genel olarak Snow modun kullanımı bu şekilde. Yakıt tüketiminden çok az bahsedeyim. Çok fazla bu koşullarda çıkarmıyorum. Yani en azından karlı koşullarda çıkarmıyorum. Ama soğuk havalarda kullanımım oluyor tabii ki. Çok kısa mesafelerde 30'ları 40'ları görmeniz gayet normal. Örneğin şu an 2 kilometre oldu. Hem ısıtıcım açık, klima açık yani. Hem koltuk ısıtmalar, direksiyon ısıtmalar açık. O yüzden şu an 32-33 civarında. 10 kilometre civarında giderseniz 20, 15, 15'e çok düşmüyor 10 kilometre civarında ama 17-20 arasında kullanabiliyorsunuz. Eğer yolunuz daha da uzarsa ve çok yüksek hızlara çıkmazsanız ya da çok fazla dur kalk yapmazsanız, normal bir trafik
akışı söz konusuysa o zaman 14-15'leri görebiliyorsunuz. Tabii kış ayları için normal sayılabilecek değerler bunlar. Çünkü hava sıcaklığı bir süredir İstanbul'da 10 derecenin altında seyrediyor. Yakıt tüketimi, daha doğrusu enerji tüketimi ile ilgili genel olarak söyleyebileceklerim de bunlar. Şu an çok fazla kullanmayacağım aracı. Sadece size bu videoyu çekebilmek için yola çıktım. Evimin de çok yakınındayım ve yollarda herhangi bir şey yok. Ama saat şu an 9 civarı, 9.30 civarı. Biraz daha geç saatlerde yerlerde artık buzlanma yapacaktır. Hatta geçen gün çıktım. Sokağın başına kadar geldim. Yerde buzlanma olduğu için geri dönmek durumunda kaldım. Yazlık lastikler var. Hiç riske atmadım kendimi. Sadece kendim değil, diğer insanları da tehlikeye atıyorsunuz çünkü. O yüzden ben de artık yavaş yavaş eve döneceğim yazlık lastikler olduğu için. Her ne kadar yolda sıkıntı olmasa da yavaş yavaş artık don yapmaya, buz yapmaya başlayacaktır. Sizlere de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Eğer kış lastiğiniz yoksa mümkün mertebe yola çıkmayın. Acil bir durum olmadıkça ya da acil bir durum varsa bile eğer yakınınızda, tanıdıklarınızda kış lastikli bir araç varsa onlardan rica edin. En kötü onların götürmesini isteyin. Ben geçen gün öyle yaptım. Acil çıkmam gerekti. Kış lastiği olan bir araç bulup öyle yola çıktım. Size de tavsiyem kış lastiği olmadan özellikle karlı havalarda, buzlu havalarda yola çıkmamanız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize eğer bir aracınız varsa kazasız belasız sürüşler diliyorum. Eğer aracınız yoksa da ve bir araç almak istiyorsanız, elektrikli araç almak istiyorsanız, özellikle de Hyundai Ioniq 6 almak istiyorsanız Allah size tez vakitte nasip etsin. Allah size çok daha güzellerini nasip etsin. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun hepiniz. Allah'a ısmarladık.